Çok çevremde insan var ama çok yalnız. İnanılmaz güzel bir köy. Yine şehrin ortasından bir tane nehir akıyor. Dedim ki yani var mı burada bir şey? Yok dedi. Arkadaşlar ben yeryüzündeki cenneti buldum galiba. O zaman gel dedi, sana güzellik yapacağım dedi. İsterseniz burada da kahvenizi içip kahvaltınızı yapabilirsiniz. Altı yüksek arabalarla gelirseniz sorarım ona, kardeşim sen niye böyle yaptın derim. Her şey çok düzgün çünkü. Kayalar olmasa daha iyi olacaktı, çok acı. Neden Allah'ın sevgili kulu olduğumu söyleyeyim arkadaşlar. Kampın sahibi şu tişörtlü var ya, gelin tanıştırayım sizi. Dün arabada uyuyunca biraz yorgunluk çekmiştim. Ben böyle bir yer görmedim. Abi Norveç çok başkaymış. Bir sürü para gitmiş. Eğer bu videoya 15.000 abone gelirse en fazla beğeni alan 3 yoruma The Sezar'dan tişört yollayacağım. Ya artık 1 milyon olalım arkadaşlar ya. Ben Bali'deyim. Şimdiden size iyi seyirler. Günaydın, günaydın, günaydın dostlar. Dün uyuduğum yer burasıydı ve dibimde de hemen böyle bir, baksana da şelale var. Su akıyor. Böyle bir yerde uyandığını hayal etsene. Ve 2 gündür de uyumuyordum. O kadar güzel geldi ki dün arabada uyuyunca biraz yorgunluk çekmiştim. Burada uyudum. Küçük bir odaydı. Bir tane yatağı vardı. Hatta teli biraz çıkıktı ama sıkıntı değil. Ölü gibi uyudum. 8-9 saat uyudum zaten. Bana fazlasıyla yetti. Şu anda hala Undreal kısmındayım. Burayı ben bir güneşli de görmek istiyordum. Çünkü çok wow duran bir yerde. Beraber keşfedeceğiz. Okul tarzında bir binaydı. Şurada kampın sahibi vardı. Ona sordum. Dedim böyle böyle oda arıyorum. Burası doldu dedi. Dedi tentin yok mu dedi. Yok dedim. Tentte işte şey bu, kamp malzemeleri. Dedi yatağın yok mu dedi. O da yok dedim. O zaman gel dedi, sana güzellik yapacağım dedi. Tamam dedim, teşekkür ederim. Beni buraya getirdi. 67 euroya kaldım. Yani Norveç'te 67 euroya kalabilmek çok zor. Kendi özel mutfağı artı banyosu vardı. Benden başka kalan yoktu çünkü. Öyle güzeldi. Hadi gidelim biraz şehri keşfedelim. Bak dün belki de burada 150-200 kişi vardı. Hepsi gitmiş arkadaşlar. Bak çayın sahibi bu. Kampın sahibi şu tişörtlü var ya, gelin tanıştırayım sizi. Geldiğinizde buralarda kalabilirsiniz. Böyle isterseniz çadırda kalabilirsiniz. İsterseniz böyle camper şeyde kalabilirsiniz. Good morning. Morning. How are you? Fine. And you? Sleep I'm well? good. I slept very good. What are you doing today? Today I'm gonna go around, like I'm gonna be around Flam also, between Oslo, because tomorrow I have to leave from here to Turkey and this is my last day. So when people come to, they find you. John Morton. John Morton. They need to say hi from Cesar. Okay, don't forget. Thank you so much. Thank you so much. İşte arkadaşlar John Morgan'ı bulursunuz buraya geldiğinizde. Adamın ismi de film gibi lan. John Morgan. Kaptanınız John Morgan konuşuyor. Kaptanınız Sezer Yılmaz konuşuyor. Bak olmadı mesela yani. Liban kaldı bizimkisi. John Morgan. Bak kıza çalışıyor. Paketliyorlar şu an burada. Şunu da yapabilirsiniz. Kayak alıp buradan Unreal'de kayaki denilen şey yapabilirsiniz. Şurası dün gittiğimiz kızlarla konuştuğumuz ya. Burası da restoran. Restoran kapalı galiba bu saatlerde. Oğlum çok güzelmiş burası ya. Ben burayı çok beğendim. Unreal söyleyemiyorum da ismini. Bak fiyort turları yapıyorlar. Böyle teknelere binip bunlarla beraber denizin üzerinden gidebilirsiniz. Ulan yapsam mı diye düşünüyorum. Sonra diyorum ki zaten ben bunların arasındayım sürekli arabayla. Ama bunlar daha yakın geçiyor. Düşüneceğiz. Bunu bir düşünelim. Güne The Sezar gözlükleriyle başladık arkadaşlar. Şu an stoklarımız da çok hızlı bitiyor, tekrar geliyor, tekrar bitiyor. Ben anlamadım bu işi. Sınırsız da yapamıyoruz çünkü üretici yetiştiremiyor. Değişik bir olay oldu. Cennetin içinde gibiyim ya. Şu an bir filmdeyim. Hani şu an onu izliyorum ya. Of, çok iyi. Instagram'a da Reels atıyorum şu anda Norveç'le ilgili. Oradan da takip edin beni arkadaşlar. 5 tane Z var. Haberiniz olsun. Şuraya bak ya. Şu köyde beraber olmak isterdim dediğin kişiye gönder bunu ya. Sonsuzluk var ya. Ben bir yandan videoları falan çektim. Tamamız. Böyle çekiliyor işte. Şimdi bu güzel köyden ayrılıyoruz. Oh, babayla oğlun muhabbeti çok güzel. Orada o evin karşısında ben de oturmak isterdim yani. Çok çok keyifliydi. Burada kahvaltı da yapabilirdim ama yapmayacağım. Başka bir yerde yapmayı tercih ediyorum. Burayı yeterince gördüğümüzü düşünüyorum. Yeni yerler bizi bekler. Haydi. Ne diyoruz? Keep and travel. Arkadaşlar aynen böyle şu anda. Hiçbir planım yok. Kalmadı. Yani çok yer çıkartmıştım. Neredeyse hepsine gittim. Şu anda da Oslo dönüşüne geçmemiz lazım. Bunun da başlıca sebebi şu. Ulan içeride sinek var galiba ya.
Başlıca sebebi şu, yarın arabayı teslim etmemiz gerekiyor 11'de. Ben Oslo'ya yakın bir yerde kalmak istiyorum ki oradan da 1-2 saat içinde geçebileyim oraya. Sabah dert olmasın. Sonra da uçuşumuz var zaten. Türkiye'ye geçeceğim saat 3'te uçuş. Öyle. Güzel günler geçirdik. Şimdi bugün ise biraz spontane yaşayalım. Spontane daha güzel oluyor her şey. Dün zaten yaptık biraz. Bugün de daha iyisini yapalım. Her zaman daha iyisi var çünkü. Haydi gidelim. Önce kahvaltı ve suya girme seremonisi yapmamız lazım. Suya girmem lazım ki iyice ayılayım. Çok uyuduğumda ayılamıyorum ama o su öyle bir soğuk ki. İstersen ayılma yani. Yolculuğumuz başlasın. İnanılmaz bir köye geldim. Aurland denilen. Yani arabayla dolaştım biraz. Görüntüleri de aldım zaten gördüğünüz üzere. İnanılmaz güzel bir köy. Yine şehrin ortasından bir tane nehir akıyor. Ben şurada bir tane kahve dükkanı gördüm. Orada kahve içmek istiyorum ama öncesinde biraz yürüyeyim dedim. Aslında kahveyi alıp... bak çok güzel bir fikrim var. Kahveyi alıp şurada kahvaltı yapayım ben. Müthiş. Ben yine 4 ayağımın üstüne düştüm ben. Hem de şu güzel manzaraya karşı. Çok iyi oldu bu. Şimdi gidelim bir tane kahvemizi alalım. Bakalım yulaf sütü var mı burada? Yulaf sütü ile ilgili geçen bir şey okumuştum ya. En çok yulaf sütünü üreten ülke ya Danimarka ya da İsveç'ti ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Welcome diyor. Buradan girebiliyoruz galiba. Evet gidelim. Bak böyle baker'ler de var. İsterseniz kendiniz kahvaltı yapmak istemezseniz buradan da alabilirsiniz. Mesela sandviç yumurta salatlı 110. Normal böyle baker'ler var. 75, 50, 60 arasında değişiyor. Şöyle cookie'ler var. Cookie'ler de 50. Her şey 50. No worries. Take away aldım arkadaşlar. Bir tane ice latte yulaf sütlü varmış. Yine şaşırtmadı. Medeniyetin olduğu yerde oluyor. 67 tuttu o da. Böyle bir yerdeyim. Şu anda dış terası da bu. Çok güzel burası. Hoşuma gitti bayağı. İsterseniz burada da kahvenizi içip kahvaltınızı yapabilirsiniz. Buradan isterseniz bedava su da alabilirsiniz. Güzel. Sistem çok iyi abi. Şu suya para vermemek mükemmel bir olay. Çünkü her yerden su içiliyor. Dağlardan geliyorsun. Kız eski sevgilim o kadar çok benziyor ki. Bak aynısı ya. Resmen aynısı. Eski sevgilim de evleniyor bu arada. Okay. Thank you so much. Kahvemiz de geldi. Bakalım tadına. Sonra gideceğiz kahvaltı hazırlayacağız. Piknik yapacağız. Böyle böyle Norveç'i ucuza geziyoruz işte ya. Bir tane kurabiye olmuş 5 euro. Yenir mi? Sevgili dostlar, güzel bir su eşliğinde harika bir kahvaltı yapacağız. Ekmeğimiz yok bugün. Maalesef ekmeği kaybetmiştim en son. Diğerini de tek dilim almıştım. Böyle kıtır bir şey almıştım. Sözde sağlıklı denilen. Ben inanmıyorum ama böyle şeylerin sağlıklı olduğuna. Ekmek kadar zararlı aslında bunlar da. Gluten free'ymiş ama. En azından o daha iyi benim için. Şöyle biraz önce tuzlu yemek istiyorum. Peynir bu bozulmamıştır değil mi? Yok. Güzel kokuyor. Oh. Süper süper. Ortamımız şahane. Buradan Rıdvan kardeşime selamlar olsun. Zamanında videolara başlarken bana hep çok destek vermişti. Onu buradan selamlıyorum, öpüyorum. Norveç'le de kendisiyle ilgili özel anılarımız vardı. O bilir benim ne demek istediğimi. Kardeşim benim. Domates, biber, patlıcan. Ulan yıllar önce Barış Manço boşuna bu şarkıları yapmamış ya. Olayın özü domates, biber, patlıcan yani. Hangi ülkeye gidersen git yiyeceğin tek şey domates, biber, patlıcan. Şu an biberle patlıcanımız yok ama pişiremiyoruz çünkü. Çok güzel oldu. Bu kadar işte ya. Abartıyorlar kahvaltıyı. 87 çeşit serpme falan. Ne gerek var abi ya işte yeter. Bana afiyet olsun dostlar. Görüşürüz ilerleyen dakikalarda. Yine ben yolumu bilerek şaşırttım. Teravagen diye bir yere geldim arkadaşlar. Köy dağda, çiftçilerin bulunduğu bir köy. Aşağıda şelale var. Yukarıdan yine dağlardan şelaleler akıyor. İnanılmaz bir yer burası. Yüksek de bir yerdeyiz şu anda. Arabayla çıktım buraya. 4x4 işte o tarzdaki SUV arabalarla böyle altı yüksek arabalarla gelirseniz daha sağlıklı olur. Hatta böyle Jeep tarzı 4x4'lerle buranın keyfine varırsınız yani. Her yerden dağlardan sular akıyor arkadaşlar.
Teravägen. Yeni köyümüz. Yemin ediyorum böyle böyle tüm Norveç'i bitireceğiz gibi hissediyorum. Yani 4 günde bayağı bir yol yaptık. Bu 5. günümüz hatta. Oslo'dan başladık. Oslo'yu da sayayım. Yani 5 günde yapılabilecek çoğu şeyi yaptık. Ben size öyle söyleyeyim. Ki daha neler vardır da gidemiyorsun hepsine işte. Nereye çıktık gene Allah'ım yarabbim, delireceğim böyle böyle bula bula. Kafayı yedirecek bana bu Norveç. Ulan Sezo gene buldun güzelim yeri be. Ha ulan. Lari Lari Lari. Lari. Yeni favori yerimin adı Lari arkadaşlar. Ben böyle bir yer görmedim. Bak şimdi özellikle şurada bir sahne var. Film diye yap koy oyna yani. Bak yüzümdeki mutluluğa bakın şimdi. Nasıl enerjini atlasın ki? Şurada hiçbir şey yapma. Bak hiçbir şey yapma. Şunu yap sadece. Yetecek. Bak hazır mısın? Gidiyorsun. Şu taş abi. Şuraya çıkıyorsun. Rüyanın içindesin. Yeryüzündeki cennet. Yemin ediyorum dünyanın hatta yeryüzünün en iyi mimarı Allah. Hani öyle mimar falan kıyaslıyoruz ya, hikaye. Bunu yaratabilecek başka hiçbir şey yok. Kimine göre tabii ki de Tanrı, kimine göre God İngilizce'de. Herkes kendi inanışına göre söylüyor. Bizim inanışta Allah. Ben bir yüzeyim, hak ettim. Güneş nerede? Heh, güneş de sal bize. Güzel. Sal artık hadi ya. Bulutun gitmesini bekliyorum ya. Ulan bulutlar güneşe göre şekilleniyor sanki ya. Şu anda Lari'ye giriş yapıyoruz arkadaşlar. Çok soğuk. Aşırı soğuk. Burası daha da soğuk diğer yerlerde. Babacım güneşi bir salmadınız ya. Bu kadar soğuk olacağını beklemiyordum. Burası soğuk. Ayaklarım buz gibi. Bayağı şok yaptı ya. O kadar diyeyim ben size. Hani yuvarlak çay var. Egeliler bilir Muğla'da. Aynı onun gibi. Güneşi bir salmadı ya. Bir salmadı. Salça olsun tak yani. Hani güzel görüntüyü de geçtim abi. Heh. Oh. İşte bu. Kaldı. Oh. Kayalar olmasa daha iyi olacaktı, çok acıdı. Dostlar, mayo kendi markam The Cesar'a ait. İsterseniz alabilirsiniz. Şimdi eritmemiz lazım ama yapacak bir şey yok. Yolculukta zor oluyor. Zamanla. Oh. Ulan çok iyi geldi be. Vallahi da billahi de. Kendime getirdi sonra. Uykum açıldı. Lari gerçekten benim kalbimi çaldı. Yani komple Norveç kalbimi çaldı. İkinci sefer oluyor. Tek seferde değil. Neyse ilkinde hayal kırıklığı yaşamıştık. Şimdi öyle değil. Şimdi her şey çok güzel. Yani bir harita çizecek olursak bu videolar sayesinde bence çok güzel yerlere ulaştık. Köylere gittik, farklı noktalara gittik ve hala da bitmedi. Hala da şu an geri dönüş yolumuz var Oslo'ya. Orası 4-5 saat sürecek. O 4-5 saatte ben eminim bir sürü şey daha göreceğiz. Ama çok da zaman kaybetmemen gerekiyor. Yarın çünkü 11'de arabayı teslim edip uçağa bineceğim ya. Şimdi bu akşam böyle 12-1'e doğru ben bir yer bulurum, kalırım. Sabahına uyanırım. 1-2 saat yolum olur. Bitti gitti. Lari'nin tadını çıkarmak gerçekten çok güzeldi ya. Ben buraya bayıldım. Aha araç geldi bir tane. Gerçekten inanılmaz bir yerdi. Ben çok keyif aldım buradan. Araç herhalde oraya gidiyor. Evet. Kendi yeri herhalde orası. Çünkü orası kapalıydı. Güzel. Norveç'te en güzel tarafı çok güvenli hissediyorsunuz arkadaşlar. Böyle inanılmaz tehlikeli hayvanlar yok. İşte insanlar çok uysal. İstediğin yere kamp yapma şansın var. Devlet sana hak vermiş. Hani bir evin maksimum bilmem ne kadar yakın yere kamp yapma hakkın var. Sana derse ki ev sahibi sen ne yapıyorsun falan. Kardeşim bu benim yasal hakkım deyip kalabiliyorsun. Öyle de enteresan bir durum. Çok güzel yermiş ama ben bayıldım buraya. Böyle güzel bir yer bulmuşken birkaç kelime, birkaç cümle söylemek istiyorum. Bazen diyorsunuz bana işte bu konuşmalardan ara yap diye. Ben de nacizane kendi fikirlerimi söylemek istiyorum. Bazı zamanlar evde otururken, koltuğun başında bir şeyler izlerken ya da böyle bir yere bakıp dalarken şunu hissedebiliyorsun. Ya çok yalnızım. Çok çevremde insan var ama çok yalnızım. Bu yalnızlık beni kahrediyor. Ben biri tarafından sevilmek istiyorum. Artık birinin başını sevmek istiyorum. Bu kadın ya da
erkek. İki taraf için de konuşuyorum. Ben artık yalnız kalmak istemiyorum. Ben yalnız kaldığımda korkuyorum. Sanki ölüm geldiğinde yapayalnız bu evin sonunda tek başıma öleceğim diye düşünüyor olabilirsiniz. Bunu yapmayın arkadaşlar. Bu karamsarlık, bu mutsuzluk zaten sizin bulacağınız kişiyle beraber mutsuz olmanıza yarayacak. Çünkü sen tüm hayatını onun için bağladığında sen diye bir karakter çıkmıyor artık. Artık sen olmaktan çıktın. Birilerine bağlı olarak yaşayabilen bir birey oldun. O yüzden ne yapacaksın? Önce kendi başına eğlenmeyi, kendi başına gezmeyi, kendi başına gülmeyi, kendi başına şarkı dinlemeyi, doğanın içinde kaybolmayı. Bak ben ne yapıyorum? Tek başıma burada geliyorum, yüzüyorum, ediyorum. Sizle sohbet ediyorum. Ya günün sonunda kendi başına eğlenemezsen istediğin kadar ilişki yap, istediğin kadar evlen, imza at, istediğin kadar o şahıs zengin olsun, işte bilmem nelere sahip olsun. Sen bir birey olamadığın için günün sonunda maalesef yine mutsuz şekilde yalnız öleceksin. Biriyleyken bile yalnız hissedeceksin. Arkadaşlarınlayken bile çok yalnız hissedeceksin. Genelde toplumda bizim şu vardır. Tek başına bir şey yapılamaz. Hep birilerini bir yerlere davet edersin bir şeyler yapabilmek için. Evet çok güzel. Zaten araştırmalara göre dünyanın en uzun yaşayan insanları belgeseli vardı. Oradaki sebep şuydu. Mutlu bir çevrede sevdiği insanlarla sevdiği şeyleri yaparak ilerliyordu. Ama birine bağlı olarak değil. Oradaki olay dostluk, eğlence, arkadaşlık. Sevgilin dahi olsa bu hayatta önce senin en yakın arkadaşın olmalı. Birbirinizi anlamalısınız. Birbirinizle zaman geçirirken bireysel olarak da eğlenebilmelisiniz. Gibi uzar gider bu konuşma. O yüzden şimdi ne yapıyoruz? Tek başımıza mutlu olmayı öğrenmenin yollarını arıyoruz. Bu da nereden geçiyor? Önce kendimizi tanımakla. Tanımak için ne yapıyorsunuz? Farklı deneyimler elde etmeniz lazım. Oturduğunuz yerden hiçbir şey değişmez. Kimse de sizi kurtarmaya gelmeyecek. O yüzden kendinizi kurtarmanız gerekiyor. Önce eğleneceğiz. Sonra her şey olacak. Ben inanıyorum mesela. Bunun yıllar içinde hayatıma biri girecek. Beraber çok eğleneceğiz. Onunla da aynı şeyleri yaşayacağız. Sunny diye düşünmüştük zamanında. Olmadı. Farklı şeyler girdi aramıza. Olmayınca olmuyor. Demek ki o doğru şahıs değilmiş. Daha ileriye gidebileceğiz. Daha iyisini bulacağız. Ama her zaman da en iyisini bulmak zorunda da değilsin. Bazen olanı da doğru şekilde kullanman gerekiyor. Hayat böyle. Yeter. 3,5 dakika konuşmuş. Baymayın. Ulan Mo diye çıktık yola. Mo diye bir yer göremedik. Az önce yanımdan arabadan bir çocuklar geçti. Dedim ki yukarı doğru çıkıyorum ben dedim. Bayağı bir çıktım çünkü bayağı bir kilometre gittim. Dedim ki yani var mı burada bir şey? Yok dedi. Dedi hiçbir şey yok burada boşuna çıkma dediler. Tamam dedim ben de. Oysa ki gidiyordum. Heyecanlı. Yüzüklerin Efendisi müziğini açmıştım. Gaza gelmiştim ama. Sağlık olsun ama bayağı tepeye çıktım. Şuraya kadar çıktım öyle söyleyeyim size. Güzeldi yani. Fena değildi yine. Yolda gördüklerim şelale vardı. Ağaçlar, dağların kıvrımları, taşlar falan böyle sanki 51'i dizmiş gibiydi o taşları. Güzeldi. Biraz Norveç hakkında konuşmak istiyorum. Yani bugüne kadar geldiğim ülkeler arasında ilk 5'e sokabileceğim ülkelerden bir tanesi oldu bu kısa süre zarfı içerisinde. Hani 4-5 gün gezdik ama yukarılara gidemedik. Daha kuzey ışıklarını göremedik. Karlı zamanını göremedik. Karı çok sevmeyen biri olarak da söyleyebilirim bunu ama merak ederdim yani. Öyle yerlerden geçiyorsun ki sanki böyle Mars'a gelmişsin ya da yeryüzünde olmayan bir şeyin içindeymişsin gibi hissettiriyor. Öyle bir yer Norveç. O yüzden hani oldu maddi imkanlarınız, işte vizeniz oldu, mutlaka burayı listenize ekleyin. Biz neler yaptık? Oslo'dan çıktık, Flam'dan Bergen'e gittik gibi gözükebilir aslında ama iki tane büyük şehir, artık Flam'la Bergen çok ünlü olduğu için öyle söylüyorum. Özellikle tren yolculuğu, fiyortlar vesaire. Bergen de ikinci büyük şehri. Oraları gezerken ara köylere uğradık. Bu köyler de bize aslında şunu gösterdi. Norveç büyük şehirlerden ibaret değil, köyleri çok daha güzel bence. Şahsi fikrim. Bazı insanlar şehir sevebilir. Mutlak mertebe rotanızı yaparken rota da yapmayın. Şöyle gideceğiniz ana temel yerleri belirleyin. Zaten videolarda 4-5 bölüm oldu çekili. Az çok isimleri oturttunuz. Benim de daha gidemediğim yüzlerce köyün oldu ve o köylerde de inanılmaz şeylerin olduğuna eminim. Çünkü hepsi fiyortlara çıkıyor. Hepsi nehirlere, hepsi göllere, hepsi şelalelere çıkıyor. Caddeler falan inanılmaz ya. Ya bu kadar gelişmişlik nasıl olabilir diye düşünüyorsun. Her şey çok düzgün çünkü. En kötü yollar, dağa çıkan yollar, onlar bile düzgün ya. Arabanla normal 4x4 olmayan arabayla bile rahatça gezebilirsin. Öyle yollardan bahsediyorum. Mükemmel. Yani tebrik ederim Norveç'i, Norveç insanlarını, Norveç hükümetini. Hükümetin petrolü bulunca harman savurmak yerine sosyal bir devlet anlayışıyla beraber gelecek nesillere miras bırakması. Abi Norveç çok başkaymış. Öyle.
Biraz dedim anlatayım sizlere. Umarım Norveç'i böyle tamamen hissettirmişimdir sizlere bu video serilerinde. Bayağı bir video çektik çünkü gün gün anlattım ben size neler yaşadığımı, neler yaptığımı. Aslında önceki videolarda biraz daha temel prensibim işte eğlenelim, insanlarla sohbet edelim, daha fazla izlenme alalımdı. Şu anki olayım o değil. Tamamen gündelik ne yaşıyorsam onları göstermek istiyorum. Ne yiyorum, ne içiyorum, kaç para harcıyorum, nerelere gidiyorum, gittiğim yerlerde zorlanıyor muyum, sefalet mi çekiyorum, zenginlik mi? Bunların hepsini göstermek istedim. İnanılmaz zengin değilim, fakir değilim. Her zaman demişimdir. İnanılmaz zengin olmak için hayatını harcama. Ama fakir kalmamak için de stratejiler belirle. Özellikle şu anki yaşadığımız çağda online olarak para kazanabilmek çok önemli. Evet, illaki işçi olacak sınıf da var. Herkes işini yapmak durumunda. Herkes online kazanacak diye bir unsur yok. Fakat yaptığın işin yanında ekstra gelir sağlayabilmen için de bir şeyler yapman lazım. Şu anki çağı yakalaman lazım. Özellikle evde oturup Instagram'da böyle sürekli kaydırma 4-5 saat. Otur, o 4-5 saat içinde ben nasıl video editlerim, yazılım nasıl yapabilirim, yapay zekayı en iyi şekilde nasıl kullanabilirim? İşte yapay zeka sayesinde videolar yapıp YouTube'da yayınlayabilirsin. Evde gidip televizyon izleyeceğine akşam 7-8'den sonra işten geldiğinde böyle şeylerle uğraşabilirsin. Tamamen nacizane. Ama benim en sizlere verebileceğim öğüt şu olur. Genç kardeşlerime, büyük abilerime. Abi dil öğrenin. Yani ne kadar dil o kadar insan. Görüyorsunuz videolarda hep farklı dillerden insanlara 3-5 kelime bile söylediğimde ne kadar mutlu oluyorlar. Velev ki İspanyolca konuştuğumu düşünsenize ben Latin Amerika'yı gezerken. Bak Mert Öztürk gezdi öyle, çok daha keyifli gezdi. Zamanında Çağatay gitti İspanyolcayı öğrendi. Ya benim de yapmam lazım. Kendimde eksik gördüğüm noktalar var. Ama her şey çok güzel olacak. Sizler için de benim için de. Bu yolculuk çok güzeldi. Mental açıdan da beni çok güçlendiriyor. Umarım size de iyi gelmiştir. Haydi Oslo yoluyla devam edelim. Yollarımız da bak bu şekilde tertemiz. 80 ile gidiyoruz, 70 ile gidiyoruz. Genel hız baremimiz bu. 60 oluyor bazen. Keşke 100 olsa ama tek şerit. O da sıkıntı. Arkadaşlar Gol denilen yere geldim. İlk yer hatırlarsınız. İkinci günden. Kimler hatırlıyor bilmiyorum. Hiç diye bir yere vardı. Oraya gelmiştim. Burada kahve almıştım. Yine aynısını yaptım. Bu arada az önce kameram bozuldu zannettim. Gimbal kalibrasyonu yaptım. Düzeldi. Bende DJI Pocket 3 var. Reklam değil bu. Kullandığım bir şey. Hep soruyorsunuz zaten. Kendi kendine yukarı kalkmaya başladı. Deniz'e dedim böyle böyle oldu. Dedi kalibrasyonunu yap onun. Düzeldi sağ olsun. Deniz'e selamlar olsun. Bazen diyorsunuz Deniz'le ayrıldınız mı falan. Ayrılma yok arkadaşlar. Bazen tek de yaşamamız lazım. Sonuçta bir çift değiliz biz, kız arkadaş erkek arkadaş gibi de değiliz ki öyle olsa yine ayrılırım ben. Çünkü sürekli biriyle bir şey yapmak beni sıkıyor. Ben önceden çok özgür bir insandım, yani sürekli kendi başıma gezen bir insandım. Bazen böyle zamanlara ihtiyacımız var. Onun da benim de. İlla bir yerde buluşacağız zaten tekrardan. Beraber işte yapıyoruz Deniz'de zaten. O yüzden endişeniz olmasın, küsmedik. Yani bizde küslük olmaz ya. Ben mesela birine hiçbir zaman küsmedim. Kızarım, sorarım ona, kardeşim sen niye böyle yaptın derim. O açıklar. Düzgün bir açıklamaysa dostluğumuz devam eder. Değilse de kardeşim ya küsmem ama görüşmeyiz o kadar. Kimseyle küsecek bir şey yok yani. Abartılacak bir dünyada değiliz. Bugün varız, yarın yokuz. Yine felsefe yaptım. Yeter artık Allah. Gerçekten Allah'ın sevgili kulu olduğuma inanmaya başladım. %17 şarj oluyor şu anda. Şarj etmeye geldim. Yarın çünkü arabayı verdiğimde %64 almıştım. Öyle vermem gerekiyor. Neden Allah'ın sevgili kulu olduğumu söyleyeyim arkadaşlar. Malzeme aldım yemelik. Onlara dedim ki ulan bir tane göl görmüştüm. Dedim ki ulan keşke şunun köşesinde yiyebilseydim ama şarj etmem lazım aracı. O yüzden mecburen gitmek zorundayım dedim. Sonra bir baktım şarj yeri şu market direkt gölün orada. Yani istesem bazı şeyleri planla yapamazsın ya işte. O da bunlardan bir tanesi. Bu arada şimdi oturacağım, bir şeyler hazırlayacağım, yemek yiyeceğim. Yine somon yiyeceğim her gün olduğu gibi. Şimdi diyeceksiniz ki oğlum yiyecek başka bir şey mi yok? Yok. Çünkü pesketaryen olunca somon ve işte balık ürünleri ve yumurta falan yiyebiliyorum. Yumurta yok. Etle tavuk da tüketemiyorum. O yüzden böyle bir şey yapmak durumundayım. Niye dışarıda yemiyorsun diyeceksiniz. Restoran yok her yerde. Yiyeceğim şey de salata vesaire. Şu anki yaptığımdan çok bir farkı olmayacak açıkçası. Oha, kumsalı olan bir yere bile geldim. Görüyor musunuz? Ve şu dağın orada çok güzel. Şu dağlarda bir kar olsa. Aha. Ben önce bir lavaboya gideyim ama durun. Sonra oraya geçelim. Evet, son günümüzde bugün soframız bir tık daha zengin arkadaşlar. Neler ekledik hemen sayıyorum size. Vegan cheese'imizi gene aldık çünkü pesketaryanlık bunu gerektirir. Ya bir de laktoza problem var. Bugün avokado ekledim. Dedim son gün yiyeyim, uğraşayım. Yanına paprika ekledik. Şöyle
kırmızı biberli sarı biber, domatesimiz var, somonumuz var. Önce altlık yapıyoruz abi. Önce altlıkları şöyle avokadoyla döşüyoruz. Bunları şöyle ezeceğim. Avokado çok lezzetli bir şey arkadaşlar. Ben ilk yemeğe 26 yaşında başladım. Yani Türkiye'de ben avokadonun ne olduğunu bilmiyordum açıkçası. Hani bu fakirlik mi artık? Bilmiyorum neyle ilgisi var ama bilmiyordum yani. Daha sonra Avrupa'da ucuz bir şey olunca ve herkesin yediğini görünce ben de yemeye başladım ve hoşuma gitti. Yumurtanın altına, işte yemeklerin altına çok güzel oluyor. İsterseniz limonlayıp tuzlayarak da yiyebilirsiniz. O da güzel oluyor. Ben genelde nasıl yapıyordum biliyor musunuz mu? Amerika'dayken... ekmek yapıştı. Ne alaka ya? Nasıl peçeteymiş arkadaş? Tabak almayı unutunca böyle oldu işte. Şunun üstüne yapayım bari. Ben Amerika'dayken şey yapıyordum. Avokado, domates, ondan sonra pesto sosu, biraz karabiber, işte kekik mekik onları karıştırıyordum. Şöyle bir tane koyalım. Bir tane de şöyle koyalım. Bol peynirimiz var. Yarın sabah da yeriz. Evet. Üzerine şöyle karıştırıyordum onu. Ekmek kızartıyordum. Ekmek kızartmasının üstüne koyuyordum mesela. Çok lezzetli oluyordu. Şöyle avokadomuzu da koyalım. Balığımızı. Şöyle keseceğim ya. Bıçağım var. Tamam. Şimdi bunun üstüne biraz biber keselim. Bıçak da çok kötü ya. Elimle böleyim şöyle. Gibi oldum. Türk amcalar var ya öyle. Şunu şöyle yiyeceğim falan. Onun gibi oldum. Onlar da ne iştahlı yiyor yalnız. Şöyle bir tane daha koyalım hatta şöyle bütün. Bir de domates ekleyelim bunun üstüne. Kesme tahtası lazım bize. Olmadı. Şunun üstünde keselim. Güzel oldu ha menümüz. Bu daha iyi oldu. Her gün geliştiriyoruz kendimizi. Şimdi birazdan yemeğe başlayayım. Ben size özeti yaptım. Buradan sonrasını devam ederim. Böyle bir iki tane daha yerim. Bir tane ısıralım bakalım nasıl ısıracaksak. Ama en son gün en güzeli oldu. Ben yemeği yiye koyayım. Sonra maliyetler hakkında biraz konuşalım bakalım. Hesap yapalım. Evet, yedik, içtik, doyduk. 14'ünde arabayı kiraladık. 13'ünde Norveç'e geldik. Bugün ayın 17'si, yarın 18'i bitmiş oluyor. Şimdi hesaplayalım. 64 euro bugün harcanmış. 42 euro dün harcanmış. 106 euro yaptı. 162 euro bir para harcamış. Ulan bu ne harcamışız? Bir sürü para gitmiş. Bakayım başka bir şey harcamış mıyız yani? Trene binmişiz falan filan. Hani bazen uçak bileti de alıyorum. O içine karışsın istemiyorum. 64, 42, 106 dedik. 162 daha dedik. Hadi bakalım. 106, 162 daha. 160 olsa 266, 268 euro oldu. Burada çok para gitmiş. Bakayım burada uçak bileti var mı? Benden herhalde kesmişler. Aynen. Hertz kesmiş ekstradan. Hesaplamaya çalışıyorum arkadaşlar bir saniye. Ben direkt calculator'ı açayım. Kafam karışacak çünkü. 64, 42, 160 kaçtı? 162 artı 937. Evet. Artı. The Caesar sipariş geldi arkadaşlar. Teşekkürler. Kesenize bereket bu arada. Şu 13'ü de 168 harcamışız. Eksi şu çıkartacağım 255'i. Hesaplıyorum. 1118 euro arkadaşlar. Toplam turun maliyeti bu. Ben hatta oradan de çıkartmak istiyorum. Orada uçak bileti de almıştım ben diye hatırlıyorum. Türkiye'ye. O da 10.000 TL'ydi. 10.000 TL. Aha bir tane daha da Sezar geldi. Ulan ilk kez bu kadar üst üste geliyor. Videodayken oluyor bak. Bu da 214 euro tutmuş. Buradan da eksi 214. Toplamda yeme, içme, benzin, konaklama, ondan sonracığıma gidilen yerler, trenler, ıvır zıvır hepsi 904 euro tutmuş. Bugün akşam son bir konaklama daha kalabilirim. O da 100 euro versek, 150 versek 1050 euroya. Eğer 2 kişi olduğunuzu varsayıyorum. Çok güzel 5-6 gün böyle müthiş günler geçirebilirsiniz. Hem de yarı yarıya ödeyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Böyle geldiğinizde 1000 euro civarında çıkarsınız işin içinden. Ama ben ne yaptım? Ekonomik davrandım. Düşünün ki dışarıda her gün yemek yedim. Yani 20 euro yazsanız 60 euro 5 günden ne yapar? 60 çarpı 5'ten 300 euro yazar 3 öğün yeseniz. Çok para, o yüzden mümkün mertebe siz de benim gibi yaparsanız daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Gayet güzeldi. Hani bu parayı verirken demem ulan gitti paralar falan demiyorsun. Çünkü inanılmaz bir deneyim satın alıyorsun. Ya videolar bunun için yapıyoruz. YouTube'dan para kazanmak için. Geliyorsun, değerlendiriyorsun. Bir yandan video çekiyorsun. O çektiğin videolarla emin olun zaten bunun fazlasını kazanırız diye düşünüyorum. Helali hoş olsun Norveç'e. Hakkım helaldir yani sonuna kadar. Çok güzel bir ülke çünkü. Bunu 2 kişi değerlendirebilirsiniz, unutmayın. Hadi gidelim arabayı alalım, sonra konaklama bulalım.
Şakası değil. Bu oda 80 euro. Dünkü kaldığım tek kişilik oda 67 euro. Ben başka bir şey demiyorum. Yani güzel bir günü bitirdik. Şansıma gerçi bu böyle oldu. Normalde bana normal oda vermişlerdi. 2 kişilik yataklı. Dedim ki kardeşim ben tek kişilik büyük yatak istedim. Normalde dedi yer yok dedi. Sana süper euro veriyorum dedi. Bedava benden olsun dedi. Adamsın lan dedim. Böyle bir oda. Şeyde kalıyoruz. Neydi buranın adı? Radisson Blu ama şehrin dışında kalıyor bu. Çok daha iyi oldu benim için. Güzel bir akşamı geçirdik arkadaşlar. 80 euro o hesaba burayı da ekleyin ve tamamıyla bitti artık. Başka bir şey harcamayacağız. Toplam fiyatı vermiş oldum. Umarım güzel Norveç gezileri olmuştur. Norveç'e gelecek olanlar ya da hiç zihninde olmayıp da ben Norveç'e artık gitmek istiyorum diyenler için bence güzel videolar oldu. Ben kendi adıma çok keyif aldım. Umarım sizler için de öyle olmuştur. O zaman Norveç'ten hepinize hayırlı geceler diliyorum. Ben uyku vakti. Yarın İstanbul'a geçiyorum. Daha sonrasında Asya'ya geçeceğiz. Asya videoları gelecek. Hiç durmadan tam gaz yollara devam. Artık ev olayını tamamen kapattım Fethiye'de. Yollardayız. Yollarda görüşmek dileğiyle. İyi geceler.